Artık klasikleşmiş hale gelen bilanço beklentileri videosuna hoş geldiniz. Bu seriyi her bilanço dönemi öncesinde hazırlıyorum. Aracı kurumların yayınladıkları kar beklentilerine göre şirketleri inceliyorum. Bu hafta da tam 45 tane farklı şirketi sizler için değerlendireceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Bu video için 11 farklı aracı kurumun beklenti raporlarını inceledim. Ekranda isimlerini görebilirsiniz. Bankacılık ile başlayalım. İlk hisse senedimiz Akbank. İlk defa izleyenler olabilir diye öncelikle formatı kısaca açıklayayım. Toplamda 11 farklı aracı kurum raporu incelendi. Ama elbette her aracı kurum her hisse senedi için araştırma yapmıyor. Bu aracı kurum sayısı mevcut hisse senedinin kaç farklı kurum raporunda yer aldığını gösteriyor. O yüzden bu sayı ne kadar fazlaysa beklentinin güvenilirliği de o kadar artıyor. Örneğin Akbank için 9 farklı aracı kurum kar beklentisi yayınlamış. Bu 9 kurumun beklentilerinin ortalamasını aldığımızda sonuç 10.7 milyar TL çıkıyor. Akbank için 9 aracı kurumun 2023 ilk çeyrek net kar beklenti ortalaması 10.7 milyar TL. Eğer Akbank beklentilere paralel 10.7 milyar TL kar açıklarsa net karı bir önceki çeyreğe göre %51 oranında azalacak. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise %34'lük bir artış demek. Yani Akbank'ta bir önceki çeyreğe göre net karda %51'lik bir daralma, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34'lük bir artış bekleniyor. Bu kısma gelirsek ilk parametre bu hissenin içinde bulunduğu sektörün ortalama FK'sı. Akbank bir banka olduğu için bu 2.1 bankacılık sektörünün güncel FK'sını temsil ediyor. FK fiyat kazanç oranı demek. Uzun uzun anlatmayacağım. Videonun açıklamalar kısmına bu tarz oranları anlattığım videonun linkini ekliyorum. Fakat en azından şunu bilmelisiniz, bu oran ne kadar düşükse o kadar iyi. Hisse senedi ucuz fiyatlanıyor demek. FK ortalamasına gelirsek bu oran şirketin geçmiş yıllardaki ortalama FK'sını gösteriyor. Akbank ortalama 4 FK ile işlem gören bir hisse. Mevcut FK'ya baktığımızda 1.6. Yani Akbank FK oranında hem sektörüne hem de kendi tarihsel sürecine göre ucuz fiyatlanıyor. Çünkü 1.6 her iki orandan da düşük. Eğer şirketin bilançosu beklentiler doğrultusunda gelir ve 10.7 milyar TL net kar açıklarsa FK 1.5'e azalacak. Beklenilen FK bunu gösteriyor. Prospektif FK ise bu net kar rakamı artmadan azalmadan aynı şekilde devam ederse hissenin FK'sı kaç oluru gösteriyor. Akbank için 2.2. Sonuç olarak Akbank'ta 9 aracı kurum ortalamasına göre bir önceki çeyreğe kıyasla net karda %51'lik azalış öngörülürken bir önceki yılın aynı dönemine göre %34'lük bir artış bekleniyor. Sektörüne ve kendi iç dinamiklerine göre ucuz fiyatlanan hissenin bilançosu beklentilere paralel geldiği takdirde bu ucuzluk bir miktar daha artacak gibi duruyor. Geleceğe yönelik beklentilerde ise şirket tarihsel değerlemesine göre hala ucuz kalsa da mevcut şartlara göre iskonto oranını koruyamayacak gibi görünüyor. Bu durum sadece Akbank özelinde değil. Genel olarak bankaların bu çeyrek karlarının azalması bekleniyor. Çünkü TÜFE endeksli tahvillerin katkısı azaldı. Kredi mevduat makası düşerken faaliyet giderleri arttı. Haliyle net karların da azalması gerekiyor. Buna rağmen beklenilen FK hala azalıyor ve prospektif FK ortalamaların altında. Yani bankalar beklentilere paralel olarak karlarını azaltsa dahi hala ucuz görünüyorlar. Garanti Bankası'na geçersek yine onda da 9 aracı kurumun tahmini var ve beklenti 13.1 milyar TL. Bir önceki çeyreğe göre azalış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış bekleniyor. FK durumu da neredeyse Akbank ile aynı. Beklenilen FK azalıyor. Prospektif FK şirketin kendi tarihsel ortalamalarının altında fakat artış eğiliminde. Yapı Kredi'de de yine benzer bir tablo var. Bu 3 bankayı kendi aralarında kıyasladığımızda ben uzunca bir süredir Akbank'ı hep ucuz buluyordum. Fakat bilançolar beklentilere paralel gelirse Yapı Kredi Bankası FK açısından bir miktar daha fazla iskontolu görünüyor. Bu üçü arasında net kar azalışından en az etkilenecek banka ise Garanti gibi duruyor. Çünkü TÜFE endeksli tahvillerin bilançoya katkısı diğerlerine nazaran daha az. Havacılığa geçersek şunu öncelikle söylemeliyim, havacılık için 1. ve 4. çeyrekler zayıf dönemler. Bu sektörün en kötü bilançoları bu çeyreklerde gelir. Türk Hava Yolları'nda da bir önceki çeyreğe göre %67'lik bir azalma ile 2.79 milyar TL net kar bekleniyor. Hem sektörüne hem de kendi tarihsel sürecine göre ucuz fiyatlanan şirketin bilançosu beklentilere paralel gelirse ucuzluk bir miktar daha artacak gibi görünüyor. Prospektif FK yüksek. Çünkü dediğim gibi havacılık için kötü bir çeyrek. Bir sonraki 3 ayda bir aksilik olmazsa havacılık şirketlerinin tamamında çok daha iyi bilançolar görmemiz gerekir. O yüzden prospektif FK havacılık için bence bu çeyrek çok önemli değil. Türk Hava Yolları'nda da zaten işler hem yolcu hem kargo tarafında gayet yolunda gidiyor. Normalde havacılık için de TAV ve Pegasus'u da incelerdim.
Ama her iki şirket içinde bu çeyrek zarar beklentisi var. O nedenle listeye dahil etmedim. Otomotive geçelim. Türk Traktör için 7 aracı kurum beklenti paylaşmış. 1.1 milyar TL net kar. Bir önceki çeyreğe göre %20 azalış, bir önceki yıla göre %27 artış. Sektörüne ve kendi iç dinamiklerine göre ucuz fiyatlanan şirketin bilançosu beklentilere paralel gelirse bu ucuzluk daha da artacak gibi görünüyor. Prospektif FK'ya göre de ucuzluk artmaya devam ediyor. Türk Traktör'de işler yolunda görünüyor. Bankacılık sektörüne göre bilanço beklentisi çok daha pozitif. Hatta genel olarak otomotiv sektörü bu bilanço dönemi için bankacılığa nazaran çok daha güçlü duruyor. Tofaş'ın aslında mevcut fiyatlaması karına göre çok ucuz durmuyor. Fakat bilanço beklentilere paralel gelirse FK bir miktar azalıyor. Yine de tarihsel sürecine göre yüksek. Tabi burada asıl hikaye Stellantis ile yapılan anlaşma. Eğer Tofaş hisse senedi alacak ya da satacaksanız mevcut şartlarına göre değil, gelecek beklentilerine göre yapmalısınız. Doğuş bu bilanço döneminde otomotiv sektörünün parlayan yıldızı olacak gibi duruyor. Net karını hem bir önceki çeyreğe hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre arttırması bekleniyor. Zaten epey bir iskontolu fiyatlanan şirket bilanço sonrası daha da ucuzlayacak gibi görünüyor. Prospektif FK da gayet iyi bir seviyede. Peki neden Doğuş Otomotiv öne çıkıyor? Çünkü bildiğiniz gibi sıfır araçlarda inanılmaz sıra var. Satış gibi bir dertleri yok. Arz talep dengesinde, talep arzdan fazla olunca haliyle kar artıyor. 2. En son şirket satın almasından dolayı Doğuş Otomotiv'i yatırımcıları cezalandırmıştı. Bu nedenle hisse fiyatı da düşük kaldı. Bu ikisi birleşince bu bilanço dönemi için Doğuş Otomotiv ön planda görünüyor. Kısa vadeli yatırımcılar için bence incelenmesi gereken bir hisse. Otomotivde son hisse senedimiz Ford. 10 aracı kurum beklentisi ortalama 5.4 milyar TL net kar. Ortalamalarda fiyatlanan şirket bilanço beklentilere paralel gelirse bir miktar iskontolu hale gelecek gibi görünüyor. Ford'un olayı otomotiv sektöründe net karı en güvenli olan şirket olması. Otomotiv satışlarında yurt içinde arz artabilir. Bu sıra olayı bitebilir. Ya da örneğin TOG'a yoğun talep olabilir. Yani otomotiv perakendeciliğinin önündeki riskler otomotiv üreticilerine nazaran bence daha fazla. O yüzden dediğim gibi kısa vadede Doğuş Otomotiv değerlendirilebilir ama orta uzun vadeli yatırım yapılacak ise Ford bence daha güvenli bir tercih olacaktır. Migros ile devam edersek 10 aracı kurumun ortalama kar beklentisi 309 milyon TL. Yine bir önceki çeyreğe göre azalış, bir önceki yıla göre artış. Migros mevcut şartlarda kendi iç dinamiklerine göre ucuz fakat sektörüne göre pahalı fiyatlanan bir hisse. Bilanço beklentilere paralel gelirse bir miktar daha iskontolu bir görünüme kavuşacak. Migros diğer marketlere nazaran online satışlarıyla ön plana çıkıyor ve Migros Yemek gibi yeni atılımları var. Fakat asgari ücret artışları, deprem nedeniyle artan maliyetler, bir aylık fiyat sabitleme gibi nedenlerle bu dönemdeki bilanço beklentisi çok da parlak değil. Öte yandan gıda perakendeciliğini beğendiğimi takip edenler biliyor. Hatta 26 Aralık'ta bu konuyla ilgili bir kısa video paylaşmıştım. Migros ve BİM'i bu dönem için önceliklendirdiğimi söylemiştim. Nitekim o zamandan bu yana Borsa İstanbul %10 değer kaybederken BİM %19, Migros ise %27 değer kazandı. Endeksin en iyi performans gösteren hisseleri arasında yer aldılar. Çünkü gıda perakendecileri öncelikle tarihi bir ceza aldı. Sonra geçtiğimiz yılı da ikinci bir soruşturma baskısı altında geçirdiler. Hükümet tarafından da ciddi eleştiriler vardı. Bunların neticesinde hisse fiyatları hak etmedikleri ölçüde ucuz kaldı. Bu dışsal etkiler ortadan kalktığında primlenmeleri gerekiyordu ki nitekim öyle de oldu. Hisse fiyatlarındaki artışın devam etme ihtimalini hala güçlü buluyorum. BİM'e geçersek yeni mağaza açılışları hala güçlü seyrediyor ve ucuzluk temasından faydalanıyorlar. Nitekim bilanço beklentileri de Migros'a nazaran daha güçlü. Benim kişisel portföyümde de bir süredir en yüksek ağırlığa sahip hisse senedi. Şoka geçtiğimizde bunların arasında en ucuz olanı. Mevcut FK'sı da prospektifi de daha makul. Şoktaki en büyük sıkıntı patron etkisi. Yıldız Holding'e karşı borsa yatırımcılarında bir güven problemi var. Ki haksız değiller. Bu gruba dahil tüm hisse senetlerinde bir ucuzluk olduğunu görebilirsiniz. Ülker, Gözde Girişim, Kerevitaş, Şok. Hepsinde aynı durum var. Eğer ben Yıldız Holding'e güveniyorum diyorsanız şok marketler gıda perakendecileri arasında ucuzluğu ile ön plana çıkıyor. Dediğim gibi Ülker de benzer durumda. Sektörünün ortalama FK'sı 12'lerdeyken hissenin prospektif FK'sı 6'larda. Bu şirketlerde az önce bahsettiğim gibi ilk karar vermeniz gereken şey patron riskini alıp almamak olmalı. Coca-Cola'ya geçersek güçlü bir bilanço beklentisi var. Bir önceki çeyreğe göre %43, bir önceki yıla göre %48 artış. FK'lara baktığımızda çok istikrarlı bir görüntü var. Coca-Cola çok ederinde bir şirket. Uzun vadeli yatırım için güvenli bir tercih olarak görüyorum. Tat Gıda da yine görece güçlü bilanço beklenen şirketlerden biri. Mevcut şartlarda hem sektörüne hem de iç dinamiklerine göre bir miktar iskontolu fiyatlanan şirket bilanço sonrası daha da ucuzlayacak gibi görünüyor. Fakat çok da ucuz diyemeyiz.
Gıda şirketleri için genelde 10 FK normal kabul edilir. Bu anlamda tat gıda ederinde görünüyor. Fakat prospektif FK umut veriyor. Yayla gıdanın bilanço beklentisi çok kuvvetli değil. Zaten mevcut şartlarda da pahalı fiyatlanıyor. Fakat burada fiyatı belirleyen temel şey mevcut şartlar değil, gelecek beklentisi. Aksa Enerji'de bir önceki çeyreğe göre net karda artış beklentisi var. Bir önceki yıla göre ise %26 daralma öngörülüyor. Mevcut şartlarda bir miktar iskontolu fiyatlanan şirketin bilançosu beklentilere paralel gelirse maalesef bu iskontosunu koruyamayacak gibi görünüyor. Enerjisa'da bir önceki çeyrekteki tek seferlik kar nedeniyle net karda %93'lük azalış bekleniyor. Fakat bir önceki yıl ile kıyaslarsak bu beklenti %370 artış yönünde. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile Enerjisa hissesinin değerlenmesinin paralellik göstereceğini düşünüyorum. Galata Wind'de de bir önceki çeyreğe paralel bir bilanço beklentisi var. Mevcut şartlarda uygun fiyatlanan şirket bilanço sonrası bir miktar daha iskontolu hale gelecek gibi görünüyor. Prospektif FK'da iyi bir seviyede. Biotrend Enerji için yalnızca tek bir aracı kurum öneride bulunmuş. 138 milyon TL net kar. Bir önceki yıla göre %1280 gibi muazzam bir artış. Hisse genel olarak ucuz değil ama çok farklı bir iş yapıyorlar. Eğer Bioen'de yatırımınız varsa ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız yaptıkları işi ve bu işin karlı olup olmayacağını araştırmanız gerekiyor. Sırada geçtiğimiz yılın yıldızı Alark Holding var. Bu hisseyi önceki videolarda detaylıca konuşmuştuk. O yüzden kömür fiyatlarını hedgeleme vesaire bu konuları tekrar etmeyeceğim. Bu sene mevcut şartlar değişti ve şirket yeni yatırımlar yapıyor. Geçtiğimiz yılın karlarına çok büyük ihtimalle ulaşamayacaklar. Mevcut değerleri ucuz görünen şirketin prospektif FK'sı şirket ortalamalarına yükseliyor. Alark Holding için de karar vermeniz gereken ilk şey şirketin yeni yatırımlarının karlılığına inanıp inanmadığınız olmalı. Tekfen için 7 aracı kurum ortalama 369 milyon TL net kar bekliyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %233'lük bir artış. Bir önceki çeyreğe göre ise %78 daralma. Geçtiğimiz dönemlerde Tekfen'i ayrıştıran temel konu gübre işiydi. Bu çeyrek itibariyle gübre tarafında karlılık azalıyor. Belirleyici olan şey taahhüt iş kolu olacaktır ki o tarafta da %4 civarı bir FAVÖK marjı öngörülüyor. Mevcut şartlarda FK oranında uygun fiyatlanan şirket bilanço sonrası daha da ucuzlayacak gibi görünüyor. Fakat prospektif FK ufak bir ünlem veriyor. Sabancı Holding'de 6.55 milyar TL net kar beklentisi var. Ortak görüş hem bir önceki çeyreğe hem de bir önceki yıla göre karın azalacağı yönünde. Akbank'taki kar azalışı Sabancı Holding'i de büyük oranda etkiliyor. Fakat Sabancı Holding hala çok uygun fiyatlanıyor. Holdingler arasında Koç Holding en güvenilir tercih gibi görünüyor. Bilanço beklentilere paralel gelirse iskontosu epey bir artacak ve prospektif FK'da güven veriyor. Tüpraş namı değer Kocaoğlan hakkında 9 aracı kurum beklenti yayınlamış. Ortalama 6.5 milyar TL net kar. Bakın bu şirketin ortalama FK'sı onlarda. Fakat mevcut durumda 3.5 ile işlem görüyor. Bilanço beklentilere paralel gelirse FK 3'e azalıyor. Tüpraş'taki kar artışına hisse fiyatının eşlik edemediği net bir şekilde görülüyor. Bu yüzden şirketin karı ciddi oranda azalsa dahi hala yükseliş potansiyeli bulunuyor. Aygaz'da da Tüpraş'a çok benzer bir durum var. Kendi iç dinamiklerine göre şirket çok makul fiyatlanıyor. Ortalama FK 11.5 iken mevcut FK 3'lerde ve prospektif FK 7.7'ye işaret ediyor. Çimento sektörü deprem zamanı çok konuşuldu, tartışıldı. Akçansa Çimento borsada işlem gören çimento şirketleri arasında yeni bina yapımlarından en çok pozitif etkilenecek şirket. Nitekim güçlü bir bilanço beklentisi de bulunuyor. Mevcut şartlarda hem sektörüne hem tarihsel ortalamalarına göre ucuz fiyatlanan şirketin bu ucuzluğu bilanço sonrası artarak devam edecek gibi görünüyor. Çimsa'nın bilanço beklentisi Akçansa kadar kuvvetli değil. Zaten artık Çimsa'yı gri çimento gibi düşünmemek lazım. Tamamen beyaz çimentoya odaklılar ve ihracata öncelik veriyorlar. Eğer Çimsa'ya yatırım yapacaksanız daha uzun vadeli bir bakış açısıyla yapmanız gerekiyor. Kortsa'nın bir süredir bilanço performansı iyi değil. Genel olarak bu dönem ihracatı güçlü şirketlerin bilançoları güçlü gelmeyecek. Kortsa da bunlardan biri. Söylenecek çok da fazla bir şey yok. Kısa vadede en azından seçime kadar Kortsa'da güçlü bir performans beklemiyorum. Öte yandan şirketi uzun vadede çok beğeniyor ve düşüşlerin alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Şişecam'da 9 aracı kurum 2.15 milyar TL net kar bekliyor. Burada da Kortsa kadar olmasa da negatif bir tablo var. Dediğim gibi tüm ihracatçı şirketlerde bu dönem benzer tabloları göreceğiz. Bu çeyrek kesinlikle iç pazara çalışan şirketlerin dönemi olacak. Petkim'de de yine zayıf bir bilanço beklentisi var. Petkim istenen, özlenen performansına maalesef bir süredir dönemiyor. Ve bu kötü gidişat bu çeyrek de devam edecek gibi duruyor. Mevcut FK bir miktar iskontoyu işaret etse de bilanço sonrası bu ucuzluk kaybolacak gibi görünüyor. Ereğli'de de yine benzer bir tablo, cılız net kar beklentisi ki bazı aracı kurumlar zararda bekliyor.
Bu şirket hakkında uzun vadeli hisse incelemelerinde detaylıca konuşmuştuk. Görüşlerim hala geçerli. Sadece demir döngüsünde kötü bir dönemdeyiz ve henüz bitecek gibi görünmüyor. Kardemir'de de görece daha olumlu bir görünüm var ama bu şirket için de henüz erken gibi duruyor. Medical Park'ta 340 milyon TL net kar beklentisi var. Mevcut FK hem kendi ortalamasına hem sektörüne göre ucuz. Ki bilanço beklentilere paralel gelirse daha da ucuzlayacak gibi görünüyor. İç pazar dış pazar ayrımı bu hissede de kendini belli ediyor. Lokman Hekim bilanço beklentilerinde dikkatimi çeken hisselerden biri. Sağlık sektörünü zaten beğendiğimi biliyorsunuz. Üstelik bu şirketin değerlemesi en azından FK oranlarında gayet makul görünüyor. Mevcut FK 6.4. Gayet olumlu ki bilanço sonrası 6.1'e iniyor. Özellikle prospektif FK'nın altının altında olması bir hastane için gayet olumlu. Small cap portföylerde bulunabilecek bir hisse görüntüsü var. Meditera geçtiğimiz yılın popüler small cap hissesiydi. Bu dönemde net karda hem çeyreksel hem yıllık bazda azalış öngörülüyor. Hisse fiyatında da bir iskontodan şu etapta bahsedemiyoruz. Selçuk Ecza bir süredir ilaç işinde en beğendiğim şirket. Bu dönemde de güçlü bir bilanço beklentisi var. Bilanço beklentilere paralel gelirse hisse fiyatında da bir primlenme beklerim. Prospektif FK 5.8'lere kadar azalıyor. Sağlık ve ilaç sektöründe bu bilanço döneminde Lokman Hekim'le beraber Selçuk Ecza deposu da öne çıkacak gibi görünüyor. Logo yazılım güçlü bir firma olmasına rağmen 2022'de kendi elinde olmayan sebeplerle kötü bir yıl geçirdi. Bilançosunda beklenti kuvvetli ama hala hissede ciddi bir primlenme yapabilecek seviyede görünmüyor. Türk Telekom bir dönem beklenti nedeniyle bir hayli primlenmişti ama aracı kurumlar bilançosunun bu yükselişi desteklemeyeceğini öngörüyor. Mevcut şartlarda hem kendi ortalamasına hem de sektörüne göre pahalı olan şirket, bilanço sonrasında da bu pahalılığını koruyacak gibi görünüyor. Turkcell'in değerlemesi daha makul. Mevcut FK 7.3. Hem sektörüne hem kendi iç dinamiklerine göre ucuz. Bu ucuzluk bilanço sonrası daha da artıyor fakat prospektif FK hala istenen seviyede değil. Yataş için 4 aracı kurum beklenti açıklamış. 153 milyon TL net kar ile hem bir önceki çeyreğe hem de bir önceki yıla göre artış bekleniyor. Mevcut şartlarda ederinde fiyatlanan hisse bilanço sonrası bir miktar iskontolu hale gelecek gibi görünüyor. Yine deprem sebebiyle yeni ev yapımlarından uzun vadede pozitif etkilenecek bir şirket ve yoğunlukla iç pazara çalıştığı için bu bilanço dönemi için avantajlı bir konumda. Aselsan'ın bilanço beklentisi çok kuvvetli değil. Bir önceki çeyreğe göre %76, bir önceki yıla göre %12 azalış. Mevcut şartlarda bir iskontodan bahsedemiyoruz. Bilanço sonrasında da bir ucuzluk oluşacak gibi görünmüyor. Vestel beyaz eşyada çok ciddi bir kapasite artışı yapıldı ama ekonomik konjüktür bu artışı lehine kullanmasına henüz izin vermiyor. Hisse ucuz değil ve bilanço sonrasında da ucuzlayacak gibi görünmüyor. Özellikle Avrupa'daki resesyon korkuları dağıldıktan sonra yüksek temettüsüyle ön plana çıkacak ve yüksek getiriler sağlayacak bir hisse olduğunu düşünüyorum. Small cap'ler arasında Tezol en beğendiğim şirketlerden biri. Zaten portföyümde de uzunca bir süredir duruyor. Hem yaptığı işi beğeniyorum hem de iş modelleri düzgün görünüyor. Şirket bilanço sonrası bir miktar daha ucuzlayacak gibi de duruyor. Üstelik yeni fabrikasının olumlu yansımalarını da görmeye başlayacağız. Birisa'nın mevcut FK'sı gayet olumlu. Hem kendi iç dinamiklerine hem sektörüne göre ciddi bir iskonto sunuyor. Fakat bilanço sonrası şirketin bu iskontosu az bir miktar azalıyor. Hem bir önceki çeyreğe hem de geçtiğimiz yıla göre net karda azalış beklentisi olsa da Birisa'nın bilanço beklentisini kötü bulmadım. Sigorta sektöründe en beğendiğim şirketlerden biri olan Türkiye Sigorta'da 4 aracı kurum ortalama 350 milyon TL net kar bekliyor. Bir önceki çeyreğe göre %17 azalış. Bir önceki yıla göre %14 artış. Mevcut şartlarda pahalı fiyatlanan şirket bilanço sonrasında bir miktar ucuzlasa da hala iskontolu bir hisse diyemeyiz. Prospektif FK bir nebze daha olumlu. Böylece 45 tane hisse senedinin bilanço beklentilerine kısa kısa değinmiş olduk. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım güzel bir bilanço dönemi geçirirsiniz. Bu vesileyle hepinizin bayramında kutlarım. Sağlığınız, mutluluğunuz ve kazancınız çok olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.